Yemek okuluna hoş geldiniz. Bugün meydan okumalarımıza başka bir şey yapalım istedik. Özellikle hani paketli gıdalar, dondurmalar, dondurmaların içerisinde var olan süt miktarları son zamanlarda çok fazla konuşuluyor. Dolayısıyla biz sevdiğimiz dondurmaları evde yapabilir miyiz? Ve içine koyduğumuz bütün malzemeleri de kendimiz bileceğimiz için lezzetli bir şey dönüştürebilir miyiz diye. Ara sıra kendim kaçamak yapmak istediğimde fark ettim ki hani herkese, ekibe de sordum. Herkesin ortak muhakkak ilk üçünde olan bir tane dondurma var. O da nugget. Bir tarafı çikolatalı, kakaolu daha doğrusu. Öbür tarafı da karamelli bir dondurma ve dışındaki bisküvisi. Şimdi bunu böyle önce hatta size hani nelere bakıyoruz ve nasıl yapıyoruz, tadına nasıl bakarak. Bisküvisi bayağı etici bebeğe benziyor. Karamelinde de epeyce karamelli, yani öyle yoğun bir şekilde geliyor. Dondurması kakaoluda da bizim alıştığımız yani ice cream'in creaminden krema bazlı bir dondurma. Dolayısıyla hafif böyle süngerimsi, hafif böyle boş, yani bizim mesela dondurmada bir donuk ve böyle daha yoğun bir tat vardır. Bunda ise böyle daha puf puf ve hafif bir tat var. Ama böyle aşırı kakaolu, yani çikolatalıymış kadar da kakao yok. O yüzden mesela hiç çikolata koymayacağım. Sadece kakaoyla bu tadı elde edebilirim. Hangi tarafını daha çok seviyorsun? Sen? Karamel. Ben galiba her zaman çikolatacıyım. Karamel de güzel. Bakalım. Bu Refika'nın çirkin bir şekilde kenarlarından yediği nugget burada dursun. Bunu tekrar buzdolabına atıyorum. Meydan okumamız başlasın. Sıfırdan nugget yapımı. İlk başta karamelli dondurmanın karamelini yapmakla başlayacağız. Aslında karamelli bir dondurma yapmayı, kakaolu bir dondurma yapmayı hem de bunları birleştirip enteresan hani bir bisküvi yapmayı bir arada göreceğiz ve tarifte tahminimizden çok daha kolay olacak. Ocağım yanmamakta ısrar ediyordu. Yandık mı dostum? Ocağımız artık yaşlandı da biraz. O yüzden bazı şeylerini değiştirmek gerekiyor. 3 çorba kaşığı şekeri koyuyorum şimdi. Geniş bir sos tenceresine. Şekeri eşit bir şekilde tavanın dibine yaymak önemli. Bütün kenarları da ve tavanın ocağın üzerine doğru yerde olması önemli. Olabildiğince kısık ateşte hiç karıştırmadan yavaş yavaş böyle şekerin erimesi lazım. Yavaş yavaş böyle bak şu kenardan başladı. Şöyle şeker minik minik erimeye başladı. Kenarlar tabii ortaya göre daha hızlı aslında renk değiştiriyor. Birazcık daha ince olduğu için. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde şekeri eriteceğiz. Bu arada yanınızda oda sıcaklığında olan bir krema olması önemli. Bizde içim şef krema var. Biz seviyoruz kendisini. Ama soğuk olursa bir anda böyle şey gibi, ağda gibi sertleşip yapışabilir. Şimdi böyle yavaş yavaş erimeye başladı. Böyle erince insanın şey duygusu geliyor. Bir kaşık sokayım şuna, şöyle bir çevireyim gibi. Onu yapmamamız gerekiyor. Eğer kaşık sokarsak kaşık soğuk, metal soğuk. Onu böyle alıp alt üst ettiğimizde bir kısım erimiş yukarı gelecek, erimeyen taraf aşağı inecek ama o yukarı gelenin bir kısmı aşağıda kalacak, bir kısmı yanacak, bir kısmı ancak olacak gibi bir durum olacak. Onu engellemek için böyle bütün tutmak mühim. Şeker rengi üstünde yok olmaya başlayınca bu iş neredeyse tamam demektir. Şöyle hafif çalkalayarak kalan şekerin de eridiğine emin olmaya çalışıyorum. Bayağı böyle rengi güzel, kehribar rengini aldı. Bu haliyleyken üzerine şöyle yaklaşık 6 çorba kaşığı kadar kremayı koyuyorum. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. İlk başta böyle bir köpük köpük oluyor. Krema şekerin üstüne geldiği için böyle bir köpük köpük ama bu biraz sonra kendini bırakacak, akışkan güzel karamel haline gelecek. Artık altını kapatıyorum ve tavanın bütün dibini de sıyırarak şöyle karıştırıyorum. Karamelim güzel bir şekilde hazır. Tam böyle, oh mis. Burada böyle tadına bakabilirsiniz. Yani bundan birazcık fazla geçse
çok böyle sevimsiz bir acı tada dönüşebilir. O yüzden hani az karamel tadı olsa hani iyice kahverengi falan yapmamaya dikkat edin. Bir de tavanın altında burada böyle kalın bir kısım var ya, ocağın ateşten çekseniz bile şeker aslında pişmeye devam ediyor. Oldu dediğinizden bir tık önce çekmeniz her zaman daha faydalı. Özellikle ilk denemelerde. Şimdi karamel hazır. Artık dondurmamızı yapmaya geçebiliriz. Dondurma için neye ihtiyacım var? Şimdi 6 çorba kaşığı koydum. Burada kremam vardı ya, kremamın kalanını direkt kaseme boşaltıyorum. Bunun içerisine 4 çorba kaşığı şeker koyuyorum. 1 3 4. Yaklaşık böyle 7 çorba kaşığı gibi süt ekliyorum. Bunu bu arada hani bu şey dondurması gibi düşünebilirsiniz, böyle o puf puf yani ice cream kremadan dondurma yapmanın aslında altın oranı gibi. Kaşığın adedini unuttum. 6'da mıyız? 4, 5, 6. Tamam, koydum işte. Belki 8 kaşık da olmuş olabilir. Şeker son olarak hafif böyle bir vanilya tadı güzel olacak. Onun için de vanilin ekliyorum. Gönül isterdi ki vanilya koyalım ama dünyada şu an vanilyanın durumu bayağı nanay. Şimdi o puf puf rahat rahat dağılan tadı veren şey aslında bu dondurmanın çırpılmış olması. O yüzden şimdi yaklaşık 1,5-2 dakika çırpacağım. Biraz da galiba sıcaklardan bir 4-5 dakika aldı. Krema böyle bayağı kabardı, yoğunlaştı. Bunu şimdi ikiye ayırıyorum. Becermeye çalışıyorum. Eşit bir şekilde bölüyorum. Bu haliyle buzdolabına girecek. Üstüne kapaklarını kapatacağım. Buzdolabı değil, derin dondurucuya. Derin dondurucuya girecek. Sonra her yarım saatte bir çıkarıp böyle bız diye blenderla çırpacağım. Ve böyle her yarım saatte bir sok çıkar. Yaklaşık 6-7 saat içerisinde donmuş olacak. Ve dondurmam hazır olacak. Gelelim o Nugger'ın bisküvisini yapmaya. Dedim ya, Eti Bebe'ye tadı inanılmaz benziyor. O zaman Eti Bebe'yi neden kullanmayalım dedik. Fakat onun böyle hani bir taraftan yumuşak bir taraftan kıtırdayan halini, derin dondurucudayken bile o bisküvinin, onu sağlayabilmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. 4 tane bisküvi için bu arada bu. 2 çorba kaşığı tereyağını şöyle eritiyorum. Burada minik mutfak doğrayıcım var. Bir paketten burada şu an bir parça daha fazla var. 4 taneyi mükemmel yapabilmek için 240 gram Eti Bebe gerekiyor. Bir pakette 212 miydi? Kaç vardı? 212. Niye 212 yaptıkları hakkında bir fikrim yok ama 212 gram var. Dolayısıyla siz bir paketten de yapabilirsiniz. Bir tık daha küçük olabilir bisküvisi. Bence dünyanın sonu olmaz. Şimdi tereyağım böyle erimeye başladı ama cazır cuzur çok etmesin diye, daha içinde taneyken ve daha hızlı soğuyabilmesi için şöyle ateşten aldım. Bu bisküvileri şimdi doğrayıcıdan bir geçireceğim. 2 tur yapacağım. Böyle tam kum gibi olması lazım. Valla pek çok böyle mutfak doğrayıcısı denedim ama bu bizim eskisi canavar çift bıçaklısı. Bunun performansını galiba gerçekten çok seviyorum. Şöyle koyayım. 6 çorba kaşığı süt koyacağım. Süt bunu ne yapacak? Söyleyin bakalım, ne yapacak süt? Yumuşatıcı. Yani böyle köfte gibi rahat rahat şekil verebileceğin hale getirecek. Ve konuşurken yine kaşık dediğimi unutmam. Oldu mu alt? Tamam. Tereyağı da bunun hem o çıtırtısını böyle hem de böyle kopan halini, pıt diye kopan halini verecek. Yurt dışında shortening diye bir şey var. Yağ ile aslında bir nevi parçalamak. Hani su yaptığında böyle uzayan bir şeye dönüşüyor. Yağ yaptığında böyle kopan, hani un kurabiyesini düşün. Un kurabiyesi böyle pıtır pıtır dökülür ya, onu sağlayan şey aslında
Burada yağ. Dolayısıyla sütle hamur haline getiriyoruz, yağ kopan hale getiriyoruz gibi bir şey diyebiliriz. Bunu bir tık böyle kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle girişmem gerekecek. Şöyle bir hamur haline gelince bu iş tamam. İdeal kıvam. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle, vinaigr'ın boyu kaçtı? Santimini hatırlayan var mı? 16. Tamam. 16,5 tek bir nugget yapıyor. Dolayısıyla biz 4 tane yapacağız. Dolayısıyla 8 tane çıkarmamız lazım. Doğru mu? Yani bir tarafının 4 katına, öbürünün 2 katına çıkardığın zaman 4, 2 kere 4, 8 tane çıkaracak. Dolayısıyla 6 kere 4, 24'e 20. Bir kare yapmamız lazım. Hesabı anladınız mı? Sen pek anlamadın galiba Tunç. Bir tarafı 10, bir tarafı 6 ise ve bundan 8 tane yapmamız gerekiyorsa burayı 4 ile çarpıp, kısa kenarı 4 ile çarptım. 24. Uzun kenarı da 10'la 2 katına çıkardık 20. 20 çarpı 24 olduğunda 8 tane o istediğim dikdörtgenden yapabileceğim. Anlaşıldı mı? Tamam. Yaşasın geometri. Evet. Şimdi bu tepsi biraz lingir diyor. O yüzden şuraya alıyorum. Şimdi bunu şöyle önce birazcık bastıracağım. Şöyle bakayım. Şimdi 20 santim böyle bir şey oluyor. 24'te böyle bir şey. Şöyle şu kenarları tamamen doldurmam lazım. Şimdi bunu yapabilmek için de bir tane merdane ile üstünden geçiyorum. Çok fazla bastırmıyorum. İçinde dağılmıyor mu? Yok. Yani şöyle arada parçaları ayrılıyor olabilir ama onu şimdi zaten bastırdıkça dağılmasını da engellemiş oluyoruz. Şimdi şu kenar mesela biraz fazla oldu diyelim. Şu uç parçaya ekliyorum. Burada delik var, buraya ekliyorum. Burada yarık var, buraya ekliyorum. Kalınlığı ne kadar olmalı? Nugget'ın bayağı bir ince, yani 3 milim o civarda. O kadar ince olacak. Kenarları böyle güçlensin diye iyice yaydığım tarafları hem elimle hem bıçakla kapatarak şöyle bastırıyorum. Şöyle, şurası mesela bir tık daha ince ama neredeyse böyle mükemmel bir dikdörtgen oldu. Şimdi bunun tersi her zaman daha güzel olur. O yüzden tersini çeviriyorum ve güzelce keseceğim. Evet. İstersek hiç yerinden oynatmayabiliriz. Şimdi bir de böyle bir bizim Mavi Tan var heykeltıraş. O böyle onun bir 3D printer'ı var. Oradan bize böyle Refika'nın mutfağı basmıştı. Çok belli belirsiz çıkacak ama şöyle üstüne yazısını Nugget varsa bizim de Refika'nın mutfağı var diyerekten basabiliriz. Şöyle. İyi kötü çıkardık. Şimdi bunları bozmadan alabilmenin şeysi, fırın tepsisini terse koyuyorum. Şöyle hepsini tepsinin üstüne alıyorum. Böyle ortasına yerleştiriyorum. 180 derecede alt üst fırında yaklaşık 8,5 dakika pişecek bisküviler. Ondan sonra da biraz soğumaları gerekiyor. Dondurmamızı çırptık. Bir kere daha çırptık, bir kere daha çırptık. Sonra iyice zorlaşınca bizim de eve gitmemiz gerekiyordu. Tepsiye döktük. 2 parça ayırdık. O da dondu. Ve ertesi gün oldu ve artık bunları hızlıca kesebilirim. Şimdi
hazır. Şurada bir parça fazlalıklar olabilir. Bunu şimdi bu tepsiye geri koyacağım. Hepsini hızlı hızlı yapacağım. Sonra bir 5 dakika daha falan bir iyice çeksin diye bekleyeceğim. Ondan sonra hepsini afiyetle ekipçe yiyebileceğiz. Evet. Şimdi dün mü evvelki gün mü yaptığımızdan bir tane örneğimiz var. Burada da diğer nugger var. Biz malzeme arttırmışız bence. 2 nugger gibi olmuş. Olsun o kadar. O kadar olabilir. Bunu şimdi şu itirafta bulunmalıyım. Böyle bir yarım saat falan buzdolabında kaldıktan sonra kenarlarını böyle düzeltip daha düzgün bir hale getirdik. Şimdi bakalım bu mu? Öbürü mü? Gerçekten bu final haliyle hangisi beğenir? Tabii ki bunun fiyatı 3,5, 7, 14 lira. 4 tanesi. Bizim 4 tanesinin maliyeti 15 lira. Dolayısıyla ve orada aslında bebe bisküvisi 3,25, krema 5,90 ama 2 kaşık tereyağı koyuyoruz. O bile 3,25 tutuyor. Ama daha kalın. Kabul ediyor muyuz bilmiyorum. Tadına bakacağız. Gözün kapalı mı vereyim? Bizim tanesi 3,75 yapıyor. Değer mi sorusuna bunun parasından değil de katkısız olmasından belki alabiliriz. Sen daha çok biliyorum Ben galiba karamelcisin. ilk defa gözüm kapalı yiyeceğim bence. Vallahi mı? Hiç hatırlamıyorum. Açma. Kakaolu. Evet, sana kakaolu verdim bilek. Karamelliyi de yiyeceksin ya. Şimdi bir tane daha veriyorum. Allah. Pardon. Ups. Bu nugget. Öyle mi? Nereden anladın? Bizim bisküvimiz daha çıtır, bu daha böyle bir bisküvi. Süngerimsi. Süngerimsi bir bisküvi, evet. Dondurma bence aynı olabilir. Dondurmadan değil yani bisküviden anlıyorsun. Dondurmanın da atıyorum bizimki daha kalın geldiği için bu bizimki herhalde dedim ama tadı aynı. Bence bizimkinin karamel tadı çok güzel olmuş. Bence onunki karamel aromalı falan. Karamelli değil çünkü. Tabii ki. Bayağı dramatik bir fark var. Bayağı karamel böyle boğazından akıyor şu an. Evet, o çok fark ediyorum. Ve bir karamelci olarak bence karamelli kalbimi kazandınız. Sizin de 25 kuruşun hesabını yapmam, her türlü onunla giderim. Uğraşır yapar mıydın evde? Yapardım. Yani belki sadece karamelli dondurma yapardım ama yapardım. Yani evet, bunda uğraşması biraz fazla. Biraz ortalığı bir tık da batırıyorsun falan, biraz ziyan da ediyorsun. Başka yemek isteyen var mı? Hala Yok artık. Gözün kapat. Onu artık anladı. Tek farkı bisküvinin birazcık Dondurmalama yumuşak oluşu ve bunda bir aroma var. Hani vanilyamsı mı desem bunun bisküvisinde bir hafif bir aroma var. yani tamam. Her meydan okumayı kazanacağız diye bir durum yok. Parasal olarak bayağı kazanamadık. Emek olarak epeyce bir emek. Ama şunun arkasında durabiliriz. Hani sütü, yani kreması falan orada biraz daha içimiz rahat edebilir diye düşünüyorum. Umarım bizi yine sevmeye devam edersiniz. Severseniz çok mutlu oluruz. Daha başka bir sürü daha becerikli olduğumuz meydan okumalarımız var. Onlara Burak'ın oradan kanalımıza abone olmak için de her yeri kullanabilirsiniz. Öyle daha doğrusu şurada bir buton var, bir de aşağıda da var. Çok mutlu oluruz. Görüşürüz.